Teknolog YouTube kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere tam 10.000 lira değerinde güzel, harika bir oyuncu dizüstü bilgisayarın teknik incelemesini hazırladık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Dostlar, bu bilgisayarın nereden alınacağıyla ilgili linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Sizler de dilerseniz oraya tıklayıp oradan da bakabilirsiniz. Günümüz dolar koşulları, stokları düşünecek olursak fiyatı gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem. Ama dizüstü bilgisayarları tabii ki Lenovo markası da öne çıkan kaliteli bir marka olduğunda zaten söylemeye artık gerek duymuyoruz. Arkadaşlar, bilgisayarımız Lenovo IdeaPad 3 15 ITL 6 serisi olarak geçmektedir. Zaten aşağıdaki koddan da sizler de rahatlıkla bunu internetten de dilerseniz araştırabilirsiniz. Başka fiyatlarda bulabilirsiniz. Fiyatımızın 10.000 lira olduğunu söylemiştim. Aşağıda ise tarihi yazmaktayız arkadaşlar. Tarihi ise Ağustos'un 6'sı 2022 yılına ait. Tabii ki doların seyri, stokların durumu da göz önünde bulundurursak fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. Eğer ki bir laptop alacaksanız elinizi hızlı tutmayı, çabuk tutmayı tavsiye ediyoruz. Tabii ki bu laptopta gayet sizin işinizi görecektir. Aynı zamanda bu laptopta dilerseniz diğer işlemlerinize, iş olabilir, eğitim olabilir, tüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Değerli dostlar, bilgisayarımız Intel bir işlemci kullanmaktadır. Genel olarak baktığımız zaman Intel Core i5 11. nesil ve G7 son ekine sahip, yani oyuncu bir ekran kartında olduğu ve tabii ki G7'nin de olması da ekstra bir avantaj. 8 GB'lık bir RAM'e sahip, 1 TB'lık bir hard disk var. Artı olarak ise 256 GB'lık bir SSD disk kullanmaktadır. Aynı zamanda harici bir ekran kartı var. Bu da Nvidia GeForce'un MX 350 kullanıyor arkadaşlar. Bilgisayarımızda işletim sistemi mevcut değil. Tamamen FreeDOS olarak geçmektedir. Ekran boyutu ise 15.6 inç olarak görülmektedir. Değerli dostlar, genel bir özelliklerini sizlere söylemeye, saymaya çalıştım. Şimdi ise ayrıntılı bir şekilde diğer özelliklerini, genel özelliklerin haricinde bizim işimizi görecek teknik özelliklere bakıyoruz. Değerli dostlar, işlemcimizden başlayalım, genel özelliklerden. İşlemcimiz Intel Core i5, ekran boyutu 15.6 inç. Panelde ise TN panel kullanıyor. Oyuncuların en çok tercih ettiği ve kullandığı bir paneldir arkadaşlar. Ekran çözünürlüğü ise 1920'ye 1080p boyutunda bir çözünürlüğe sahip. RAM kapasitesi 8 GB, RAM özellikleri DDR4 RAM kullanmaktadır. Ekran kartı harici olarak Nvidia'nın MX 350'sini kullanıyor. Bilgisayarımızda USB bağlantı, HDMI bağlantıları, tabii ki combo ses giriş ve çıkış bağlantıları da mevcut. Videomun başında da bahsettiğim genel özellikleri söylediğim gibi işlemcimiz Intel Core i5 11. nesil ve G7 son ekine sahip mükemmel bir işlemci kullanmaktadır. Aynı zamanda bilgisayarımızda Bluetooth, Wi-Fi özellikleri mevcut. SSD kapasitesi 256 GB demiştik. Aynı zamanda bir disk daha var. İkinci disk, o da 1 TB'lık bir disk var. Aynı zamanda kart okuyucusu da bilgisayarımızda mevcut. Dilerseniz işlemcimize daha yakından bakalım arkadaşlar. Intel Core i5 11 dedik arkadaşlar. Nesil olarak 8 MB'lık bir cache belleğe sahip, 4.2 GHz'e kadar bir frekans aşıttırması yapılabiliyor. İşlemcimizin piyasaya çıkışı 2020'nin 3. çeyreğinde piyasaya çıkmış. 10 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi kullanıyor. Çekirdek olarak 4, iç parçacı 8 kullanıyor arkadaşlar. Temelde 2.4 GHz'e maksimum 4.2 GHz'e kadar çıktığını söylemiştik. Kullanmış olduğu işlemcinin watt olarak 28 wattlık bir enerji kullanıyor. Bu da gayet iyi bir işlemci enerji harcaması oluyor. Çünkü daha uzun pil gittiği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda maksimum 64 GB'lık bir RAM kapasitesine kadar da artırabiliyoruz. Bellek türü olarak ise DDR4 3200 MHz'lik bir aşıtırma yapabiliyoruz. Aynı zamanda LPDDR4X 4267'de desteklemektedir. Değerli dostlar, bu bilgisayarımızda dilerseniz oyun oynayabilirsiniz rahatlıkla. Ne kadar bir FPS değerleri alır, tabii ki oyundan oyuna değişiklik gösterir. Aynı zamanda oyunun kendi içerisinde de
kalitesine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Eğer çok yüksek FPS almak istiyorsanız oyunlarda mutlaka şarja takılı olduğuna dikkat edin. Şarja takarsanız daha fazla FPS'ye ulaşırsınız. Aynı zamanda laptopunuzu olabildiğince düz bir zeminde kullanırsanız iyi bir havalandırma yapacağı için daha iyi soğutacaktır ve soğuttuğu zaman da daha fazla frekans değerlerine çıkabileceğiz arkadaşlar. Aksi halde eğer ki iyi bir soğutma yapmazsanız frekans değerleri düşecektir. Çünkü ısındığı zaman da laptop kendini yavaş yavaş blok etmeye başlayacaktır. Bu çok önemli bir unsurdur. Ekran özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar, ekran boyutumuz 15.6 inçlik bir boyuta sahip. Çözünürlüğü zaten 1080p olarak söylemiştik. Ekran çözünürlüğü Full HD olarak geçiyor. 1920-1080 olduğuna göre Full HD sahip bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ekranımızın parlaklığı nit değeri olarak 250 nite tekamül ediyor arkadaşlar. Panel olarak da TN olduğunu söylemiştik. Ekran boy oranı ise 16:9 arasındadır arkadaşlar. Yansımasız bir ekran kullandığı için de arkadaşlar arkadan bir ışık vursa dahi ekranı rahatlıkla görebilmekteyiz. Sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Eğer ki siz render, işte Photoshop, Premiere, AutoCAD tarzında render yapacaksanız, yani öyle bir işleminiz varsa tavsiye olarak sadece RAM'ini minimum 16 GB'a çıkartmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sadece bu laptop için söylemiyoruz. Bu kullanmış olduğunuz tüm bilgisayarlar, masaüstü dahil tüm bilgisayarlarda minimum 16 GB'ı mutlaka barındırın. Hatta yeni güncellemeler geldiği zaman, ki geliyor, sürekli geliyor bu uygulamalarda, Premiere olsun, Photoshop tarzında ya da CAD tarzında uygulamalarda artık 16 GB bile sınıra gelmiş durumda arkadaşlar. Keza çünkü benim kendi kullanmış olduğum masaüstü bilgisayar bile Premiere uygulamasında bile artık sınıra gelmiş durumda ki RAM'i 16. O yüzden sizlere tavsiye minimum 16 tutmanızı tavsiye ederiz. Şimdi buradaki fiyatı 10.000 TL olduğu için, yani fiyatı aslında uygun. Biliyorsunuz ki dolar çok yükseklerde. İşte stoklarda sıkıntı var. Pandemi sürecini atlattık vesaire derken artık teknoloji ürünlerinin ulaşmak biraz daha zorlaştı arkadaşlar. O yüzden RAM'ini dediğim gibi 16 yapmanızı tavsiye ederiz. Ama yok, ben işte render tarzına girmeyeceğim. Ben sadece normal oyun oynayacağım. Onun haricinde işte ofis uygulamalarım var vesaire, mail bakacağım, işte dizi film izleyeceğim diyorsanız bu RAM de size gayet yeterlidir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Render yapmayacaksanız bu laptopu alıp normal bir kullanırsınız. Duruma göre bakarsınız. Kararı ondan sonra verirsiniz arkadaşlar. Bu karar da sonuçta en son size ait olacaktır. Arkadaşlar bir de grafik tarafına bakalım. Öncelikle işlemci tarafında bir dahili grafik mevcut. Bu da Intel'in Iris Z 1.3 GHz'lik bir dahili ekran kartı mevcut. Bu tabii ki çok iyi bir şey. Çünkü bir de haricisi var arkadaşlar. Harici ise GeForce MX 350 olduğunu söylemiştik arkadaşlar. GDDR5 kullanıyor RAM bazında. Aynı zamanda Optimus desteği var. GPU Boost, yani burada aşıttırma değerleri 3.0 versiyonuna kadar çıkmış arkadaşlar. GameWorks desteği mevcut. Dezavantaj olarak olmayanı da söyleyeyim. SLI Read'i maalesef mevcut değil arkadaşlar. DirectX olarak ise 12 üzerine kullanıyor. Vulkan IP değeri ise 1.1, OpenGL desteği 4.6, OpenCL 1.2 mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar bir dipnot olarak da, not olarak söylüyorum sadece, Windows 11 desteği de mevcut bu bilgisayarımızda. Çünkü biliyorsunuz ki TPM desteğinin olması gerekiyor. Bu laptopta mevcutmuş. Tabii ki diğer arkadaşlar, dediğim gibi linkini bırakacağım aşağıya. Siz istediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Sorularınız olsa mutlaka yazın. Elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışırız bu konu hakkında. Arkadaşlar sizlere Lenovo IdeaPad 315 ITL hakkında bir genel şöyle bir inceleme yapmaya çalıştık. Bu kod üzerinden, aşağıdaki kodda da baştaki kod ise, yani 82 ile başlayan kod üzerinden araştırırsanız bu laptopa direkt ulaşırsınız. Linki yine koyacağım, söylemiştim. Bu IdeaPad 315 serisinde ise farklı 3 tane daha model mevcut arkadaşlar. Yani yanlışlık olmasın, bilginiz olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Teknolog YouTube kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.